Merhaba sevgili takipçilerim. İkinci basınç testimizle beraberiz. Vaktimizi fazla israf etmeden yolumuza devam edelim. Şimdi birinci sorumuzu hep beraber inceleyip cevap bulmaya çalışalım. Evet, şimdi birinci sorumuz ne diyor? Şekil 1'de içi dolu türdeş dikdörtgenler prizması şeklinde bloğun yere yaptığı basınç P'ymiş. Bakın. Blok kesikli çizgilerle gösterilen şekillerde kesilip KLMNT parçalarına bölünerek şekil 2'deki gibi hepsi ayrı ayrı yere konursa böyle bir durum için yere yaptığı basınç yine P olan parça hangisidir diyor. Şimdi ben size şunu hatırlatmak istiyorum. Basınç katılarda, düzgün katılarda yani düzgün yükselen katılarda HDG hesaplaması göstermiştim, ispatlamıştım. Şimdi bakın P basıncını eğer şu kadar yükseklik yapıyorsa mesela N parçası K parçasından başlayalım. K parçası evet aynı yüksekliği yapıyor. Ancak düzgün yükselen bir katı değil. Düzgün yükselen katı olmadığı için PK bu P'den daha büyük bir basınç yapıyor. L'ye gelince L düzgün yükselen, düzgünden kastımız yani şu kesikler birbirine paralel. Bu paralellikten dolayı L'nin basıncının P olduğunu düşünüyorum. Cevabı bulmuş oluyoruz. Diğer parçaları da bu anlamda incelersek M'nin basıncı için bakın M'nin basıncı da yukarıya doğru daraldığından dolayı basıncı P'den daha küçük bir parçadır. N yüksekliği daha küçük olduğu için bakın şuradaki yüksekliği P'yi oluşturan H yüksekliğinden daha küçük olduğu için daha küçüktür. T'nin basıncı da yine bu H yüksekliğinden daha küçük bir yükseklikte olduğu için basıncı P'den küçüktür diyorum. Evet, böylece L yani Bolu deyip geçiyorum. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda şöyle yakından bakalım. Özdeş ve türdeş içi dolu silindirler şekil 1, şekil 2'deki gibi yatay düzleme bırakıldığında yere yaptıkları basınç P, basınç kuvveti F oluyormuş. Şimdi Tunç silindirleri kesikli çizgilerle gösterilen yerlerden kesip taralı parçaları atıyor. Şimdi dikkat. Eğer bunun basıncı P ise ortadan ikiye böldüğünüzde her bir parçanın basıncı yine düzgün yükselen ve kesiklerin birbirine paralel olması kriterine göre her bir parçanın basıncı yine değişmeyecek, P kadar olacaktır. Ancak yatay kestiğinizde ağırlığı yarıya indirdiğiniz için aynı taban alanı üzerinde basınç kuvveti yani ağırlık azalacaktır. Şimdi bu anlamda şekil 1'de yere yapılan basınç değişmeze katılıyoruz. Biz yanlışı arıyoruz. Şekil 2'de yere yapılan basınç değişmez demiş. Yanlıştır. Çünkü ağırlık yarıya indiği için basınç azalmıştır. Şekil 1'de yere yapılan basınç kuvveti azalmıştır. Evet, 2'ye bölündüğü için ağırlık azalmıştır. Şekil 2'de yere yapılan basınç kuvveti azalmıştır. Doğru, ağırlık azalmıştır. Şekil 2'de yere yapılan basınç azalmıştır. Doğru, ağırlık azaldığı için basınç azalmıştır. Yani cevap Bolu oldu. Evet, şimdi üçüncü sorumuzu beraberce inceliyoruz. Düşey kesici şekildeki gibi olan silindirlerin yatay zemine yaptıkları basınçlar eşit ve P kadarmış. Yine HDG'yi hatırlatmak isterim. Buna göre aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılırsa yere yapılan basınç 3 katına çıkar demiş. Bakın şimdi siz bu parçanın ağırlığına S ile doğru orantılı olmak üzere G derseniz L'nin ağırlığına 2G dersiniz. M'nin ağırlığına 3G diyebilirsiniz. Bakın şimdi. Basıncın 3 katına çıkmasını istiyoruz. Yani 3P olmak istiyoruz. A şıkkından başlayalım. L ve M'yi K'nın üzerine koyarsak ne olur? L ve M'yi K'nın üzerine koyuyoruz. G ile beraber toplam kaç yapacak? 6G yapacak. Şimdi bakın biz 1P'yi G bölü S olarak biliyoruz. K'nın üzerindeki toplam ağırlık 6 katına çıkacağı için L ve M'nin K'nın üzerine koyma durumunda P'den 3P'ye değil kaç P'ye çıkmış olacağız? Bakın şimdi yenisi için P üssü diyelim. K'nın yeni basıncı için
Şimdi P'ye biz G bölü S dedik K için. Şimdi yeni durumda 6 tane G böylece yine S'in üzerinde olduğundan bakın şurayı tanıdık gelmiştir sanıyorum. Böylece K'nın son basıncı 3 katına değil 6 katına çıkacak. Bu demek ki doğru cevap değil. Şimdi 3 katına çıkanı arıyoruz. K ve M'yi L'nin üzerine koymak istiyoruz. Şimdi K ve M'yi L'nin üzerine koyuyoruz. Şimdi bunları bir siliyorum. Şimdi bu ikisini bunun üstüne koyuyoruz. Peki L'nin ilk durumdaki basıncı 2G bölü 2S'ti. Şimdi bunları da koyunca üzerinde toplam kaç G oldu ayrıca? Toplamda L'nin yeni basıncı üzerine de bunlar konunca 6G oldu. 6G L'nin üzerinde dikkat 2S'in üzerinde. Şimdi bakın bu P ise bu nedir? 3P'dir. Doğru cevabı yakaladık arkadaşlar. Aynı mantıkla siz de C, D ve E şıklarını inceleyebilirsiniz. Şimdi gelelim 4. soruya. Şimdi 4. sorumuz bakalım biraz daha yakından inceleyelim. Bize neler söylüyor. Özdeş ve türdeş KL katı cisimleri aşağıdaki şekillerdeki gibi üst üste konulmuş. K'nın L'ye uyguladığı basınçlar sırasıyla K'nın L'ye dikkat şu taban alanına A diyorsanız ve G kadarlık bir ağırlığı varsa G bölü A kadarlık bir basınçtan bahsediyoruz. Burada da dikkat ederseniz şu A yüzeyi olsun mesela bakın. Şuraya da A yüzeyi diyelim. Şuraya da A yüzeyi diyelim. Çünkü özdeş ve türdeş KL katı cisimleri özdeş demek boyutları da aynı. O yüzden yine G bölü A kadarlık bir basınçtan bahsediyoruz. K'nın ağırlığı değişmeyecektir. G bölü A kadarlık bir basınçtan bahsediyoruz. Böylece 3 basıncında 3 şekilde şöyle işaretlediğim noktalar için basınçlarının aynı olduğunu söylemek istiyorum. Bu da Adana'da karşımıza çıktı. Evet. Şimdi gelelim 5. soruya. 5. soruya bir yakından bakalım yine. Şimdi aynı maddeden yapılmış içi dolu eşit yükseklikteki kesit alanları sırasıyla S, 2S, 4S olan KLM silindirleri şekildeki gibi yerleştirilmişler. Bu silindirlerin oturdukları zeminde birim yüzeye uyguladıkları basınç, dikkat, birim yüzeye etki eden basınç, birim yüzeye etkileyen kuvvet basınçtır. Birim yüzeye etki eden basınç kuvveti de basınçtır. Yani bunların aslına bakarsanız bize basınçlarının durumu soruluyor. Hemen onu düşünüyorum. Şekildeki ilişki nedir? Bunların kendi arasındaki ilişki nedir? Bakın aynı maddeden yapılmış içi dolu eşit yükseklikteki dediğine göre HDG'ye gidiyorum. Bakın HDG düzgün yükselen katılarda yükseklikleri aynı maddeden yapılmış. O halde bunların basınçları birbirine eşittir. F dediğine bakmayın. Aslına bakarsanız bunları sadece burada yukarıdaki tanımlamada birim yüzeye etkileyen basınç kuvvetleri diye isimlendirip F dediği için aşağıdaki şıklarda F'lerin eşitliğine bakıyorum. Aslında bize sorulan şey basınç ilişkisi. Bunu yani illa P demek zorunda değil. Basınç sembolü olarak. Evet, şimdi 6. soruyu bir yakından inceleyelim. Fizik öğretmeni derste katı basıncını anlatırken tahtaya bir cisim alanı büyük olan yüzeyi yere gelecek biçimde konulduğunda cismin yere yaptığı basınç azalır demiş. Yani yüzey alanı büyüdüğü zaman basınç ne olacaktır? Azalacaktır. Şimdi bu cümleyi yazmış. Bu bilgiye dayanarak öğrencilerden günlük yaşamda karşılaştıkları olaylardan örnekler vermesini de istemiş. Şimdi biz basıncın azaldığı durumları inceleyeceğiz. Buna göre aşağıda verilen örneklerden hangisi yukarıdaki olayla doğrulanamaz diyor. Doğrulanamaz dediğine göre biz basıncın azaldığı değil arttığı bir durumu inceleyeceğiz. Şimdi bakalım, askerler karda yürürken kara daha az batması için hedik denilen geniş tabanlı ayakkabı girer. Evet, taban alanı arttığı için basınç azalmıştır. Tersini istiyoruz. Bu olmaz.
Traktörlerin arka tekerleklerinin daha büyük ve geniş olması tarlada çamura daha az batmasına neden olur. Aradığımız şey bu değil. Burada da basıncın azalması söz konusudur. Oklava ile hamurdan yufka açarken yufkanın yüzey alanı artar demiş. Şimdi burada hamura daha kolay şekil verebilmek için basıncın yüksek olması gerekiyor. Bu da silindirik yapılarda yüzey alanının az olması demek. Burada basıncın arttırılması hedeflenmiş. C şıkkını yakalayıp geçiyoruz. Diğer şıkları inceleyebilirsiniz. Evet, 7 piezoelektrik olayıyla ilgili şöyle bir yakından bakalım yine. Piezoelektrik kristal yapıdaki cisimlerin kendilerine dışarıdan uygulanan basınç miktarı ile orantılı olarak elektrik üretme özelliğine deniyor. İki ucundan basınç uygulanan kristal yapılı cisimlerin yine bu iki ucu arasında potansiyel farkı ölçülebilir. Şimdi bu bilgiye dayanarak şekillerdeki özdeş kristallere F2F, 3F kuvvetleri uygulanıyor. Bilgi olarak şunu iletmek istiyorum. Uygulanan kuvvete göre oluşan potansiyel fark kuvvetle doğru orantılıdır. O halde 3F'te uygulanan potansiyel fark diğerlerine göre daha fazladır ve o orandadır. O halde 3'teki potansiyel farkın 2'dekinden en küçük potansiyel farkın da V1 olduğunu söylemek istiyorum. 7. soruyu da geçtik. Şimdi geldik 8. ve son sorumuza. Bakalım. Son sorumuz bize neler söylüyor sevgili takipçilerim. Eşit boyutlu, kesik, dik, koni şeklindeki içi dolu türdeş K ve L cisimlerinin ağırlıkları eşittir diyor. Bakın. Bakın bunların ağırlıkları eşittir. Ama basınçları nedir? Farklıdır. Bakın. Bunların basınçları L'nin basıncı daha fazladır. Şimdi şekil 2'de K ve L cisimlerin üzerine X ve Y kütleleri konulduğunda yer ağırlıkları basınçlar birbirine eşit oluyormuş. Demek ki daha önce K'nın daha az olan basıncını ne yapmış? Arttırmış. X demek ki öyle bir kuvvet ki Y'den daha fazla. Ve şimdi basınç kuvvetleri şimdi eşit kollu içi dolu K, L cisimlerinin ağırlıkları eşit olduğuna göre K ve L'nin basınç kuvvetleri de eşit. Şimdi bunu da söyleyelim. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangilerinin doğruluğu kesin değildir diyor. Şekil 1'de K ve L'nin yer ağırlıkları basınç kuvvetleri eşittir. Bu kesindir arkadaşlar, ağırlıkları eşit olduğu için. K ve L'nin öz kütleleri eşittir. Dikkat, eşit boyutlu olduğu için hacimleri eşittir. Kütleleri eşit olduğuna göre öz kütleleri de eşittir. K cisminin ağırlığı Y cisminin ağırlığından büyüktür. Burada yanlışı yakaladık sevgili arkadaşlar. C şıkkını burada işaretlemek istiyorum. Böylece bu testi bitirdik. Başka bir testte, yani bundan sonra artık sıvı basıncı testlerine geçeceğiz. Umarım faydalı olur. Kendinize iyi bakın.